oğlum Kuzey ile beraber Bursa'da kendi şehrimizde biraz dolaşmak istedik. Hem daha sonra bu izlediklerimiz bizim için bir hatıra olur. Biz de Bursa'yı özlediğimizde bunları izleriz değil mi babacığım? Kuzey'e de buraya gelirken bu senenin Bursaspor formasını aldık. Kendisi iyi bir Bursasporludur. Şimdi hem daha sonra izleyip özlem gidermek için hem de sizler için kısa bir Bursa turu yapalım. Belki bir şeyler yeriz. İyi seyirler. Görüşürüz. Şimdi bu göstereceğim yer bence Bursa'nın en iyi dönercisi diyebilirim. Çocukluğumuzdan beri her çarşıya geldiğimizde burada mutlaka bir döner yiyorduk. Ulu Cami'nin batı kapısının hemen altında bir yer. Burası da Bursa Ulu Cami. Ulu Cami ile ilgili size bir Bursa olarak ufak detaylar vereyim. Bursa Ulu Cami Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti. Bursa'da 1396-1399 yıllar arasında inşa ediliyor. Ve Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilen bir cami. Bu çeşmede Hüdavendigar Vilayeti Valisi Ahmet Münir Paşa'nın hayratıymış. 1313 yılında yapılmış. Şimdi şöyle de bir bilgi vereyim. Bursalı olarak bu şehirde 30 yıl öncesinde neredeyse her sokakta, her caddenin başında birer tane çeşme vardı. Bu çeşmeler sürekli akan, bizim artezyen dediğimiz çeşmelerdi. Şehrin içerisindeki insanlar tüm ihtiyaçlarını bu çeşmelerden karşılıyorlardı. Bizim evimizin hemen önünde de bu çeşme vardı. Bursa tamamen bir yeşil ve su şehriydi aslında. Şu anda ama gördüğüm kadarıyla çeşmeler neredeyse hiç yok. Çocukluğunu, yani bundan 30-35 yıl öncesinin Bursa'sını bilenler bu ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır muhtemelen. Burası Bursa'nın bir havuzlu parkı. Herkesin burada çocukluğunda mutlaka bir fotoğrafı olur. Bizim de burada Kuzey'in çocukken, küçükken, daha da küçükken fotoğrafları var. Şu an bu mağazanın durduğu yerde daha önce Kafkas vardı. Tabii o zaman cep telefonları şimdiki gibi değil. Kimsenin cebinde yok. Herkesin elinde normal ev telefonları var. O zaman hepimiz Kafkas'ın önünde buluşuyorduk. Bir saat belirliyorduk. Bu durakta iniyorduk ve Kafkas'ın önünde buluşup burada geziyorduk.
Kuzey, İskenderci abi sana bir promosyon hediye etti galiba. Biz şimdi başka bir yere yemek yemeye gidiyoruz. O yüzden Mavi Dükkanı pas geçtik. Ve işte burası da Bursa'nın en güzel yeri. Buraya adını veren ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının olduğu heykel. Buraya gelip İskender yemeyenlerin yiyeceği ikinci şey bence pideli köfte olmalı. Biz de şu anda pideli köfteciye gidiyoruz Kuzey'le birlikte. Pideli köftede bir tane tercihimiz var gittiğimiz. Birazdan size orayı tanıtırım. Onu da söyleyeyim Kuzey, ben yine senin kadardım. Ve ben de senin gibi babamla oraya gelmiştim. O pideli köfteciye. O pideli köftecinin içinde bir yazı var. Beni küçükken çok etkilemişti ve her oraya gittiğimde yine o yazıyı okuyorum. Hala aynı duvarda ve aynı şekilde duruyor. Okçular Çarşısı'nın hemen karşısında Tarihi Kayhan Çarşısı var. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda bütün pideli köfteciler burada. Sanki biraz buranın havası kaçmış gibi. Çok fazla gel gel yapanlar var. Bu da benim hoşlanmadığım şey. Ve şu renk kaosu nedense beni çok negatif etkiliyor. Size o biraz önce bahsettiğim yazıyı göstereyim şimdi. Ben şimdi buradayım. Kuzey, sen de buradasın. Olmazsa olmaz süt helvası. Bu süt helvası da sadece Bursa'ya özgü bir yiyecek. Büyüyünce geldiğinde sen de yemeye devam et. Okey mi? Kuzey'le birlikte yemeğimizi yedik. Ne yedik Kuzey? Neydi adı? Pideli köfte. Pideli köftelerimizi yedik. Şimdi benim gıda konusunda şöyle bir nacizane fikir ya da tavsiye edeyim. Biraz daha bu kültürel değerlere sahip çıkmak lazım. Bir standarda bindirmek lazım. Ve bu standardı kim satarsa satsın aslında bozmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu biraz önce girdiğimiz dükkan bu şehirdeki nadir pideli köftecilerden bir tanesiydi ama bu caddeye girdiğinde karşına çıkan şey herkesi mutlu etmeyebilir. Ama standart belirlense ve bu standart doğrultusunda işletmeler daha iyi para kazanır, insanlar da bundan daha çok mutlu olur diye düşünüyorum. Kayhan Çarşısı'nın karşısında Okçular Çarşısı var. Burası da Bursa'nın tarihi çarşılarından bir tanesi. Burada da genellikle böyle kıyafet satıyorlar. İşte ayakkabıcılar var. Burada da insanlar. Eskiden daha fazlaydı tabi alışverişlerini neredeyse herkes buradan yapıyordu.
Ama yine de bir kalabalık mevcut. Şimdi göstereceğim yerde eskiden bir tane oyuncakçı vardı. Her ay buradan bir tane oyuncak alma hakkım vardı benim. Şimdi tabii oyuncakçının yerinde yerler esiyor. Gelip buranın vitrininde ne zaman çarşıya çıksam saatlerce bakıyordum oyuncaklara. O zaman Bursa'da bir burası vardı. Bir de aşağıda eski stadyumun orada yukarı çıkarken bir oyuncakçı vardı.